Merhaba örgü severler. Bugün sizlerle birlikte bu yazın favori ürünlerinden olan bandana çalışması yapacağız. Hemen bir saatte örüp kullanabileceğiniz hem çok kolay hem de çok güzel bir çalışma olacak. Ve hemen sözü uzatmadan kullanacağımız malzemelere geçmek istiyorum. Ben evde olan %100 akrilik içerikli bir iplik kullanacağım ama siz isterseniz pamuklu ipliklerle de bu çalışmayı yapabilirsiniz. Ve ben 3 milim tığ kullanacağım. Siz de elinizin sıkılığına, gevşekliğine göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. Eğer hazırsanız hemen bandananın örülüşüne başlayalım. Bandanayı örmeye sihirli halka yaparak başlıyorum. Sihirli halka bildiğiniz gibi parmağımıza ipliğimizi dolayarak yaptığımız bir işlem. Ve hemen tığımı da geçirdim ve bir zincirle kilitliyorum. 2 zincir çekip bu sihirli halkanın içine ikili trabzan yapıyorum ve ikili trabzanı da ilmeklerin ikisini birlikte kapatarak 2 seferde kapatıp yapıyorum. Çektiğim zinciri de bir trabzan saydım. Toplamda 3 tane ikili trabzan yaptım. Aralarına 2 zincir ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir ve 3 tane ikili trabzan daha yapıp bu sırayı tamamlıyorum. Şöyle göstereyim. Sihirli halkanın içine 2 zincir çekerek toplamda 3 tane, araya 2 zincir, tekrar 3 tane trabzan, yine 2 zincir, 3 tane trabzan şeklinde 3 tane üçerli grup yaptım. Ve sihirli halkanın buradaki ipini çekip artık bu yuvayı kapatmış oldum. 3 zincirle dönüyorum. Örgümün yönü böyleydi. 3 zincir çektim. Örgümü döndürüyorum. Tığ ipimi doladım. İlk zincir boşluğunun içine yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Arada 2 zincir. Yine aynı boşluğun içine 3 tane ikili trabzan daha ördüm. 5 zincir çekip bir sonraki zincir boşluğunun içine de yine 3 tane ikili trabzan örüyorum. Arada yine 2 zincir ve aynı yuvanın içine 3 tane ikili trabzan örüp sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim. 3 zincirle döndüm. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir ve aynı yuvanın içine 3 trabzan daha ördükten sonra 5 zincirle bir diğer zincir boşluğunun içine de aynı işlemleri yapıp sırayı tamamladım ve yine dönüşte 3 tane zincir çekiyorum. Bu zincir sayılarına da çok takılmayın. Eğer siz sıkı çekiyorsanız, zincirleriniz daha kısa oluyorsa 1-2 tane daha artırarak yapabilirsiniz. Yine buradaki zincir boşluğunun içine 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir, aynı yuvanın içine tekrar 3 tane daha trabzan ördükten sonra 5 zincir çekiyorum. 5 zincir ve bu bir önceki sırada 5 zincir çekmiştik. O boşluğa batıp bir tane sık iğne ile kapattım. Tekrar 5 zincir ve buradaki trabzanların arasındaki zincir boşluğuna 3 tane trabzan örüyorum. 2 zincir, aynı yuvanın içine 3 tane ikili trabzan. Burada da artık artırmalarımız başlamış oluyor. Şöyle göstereyim. 5 zincirle bir geçiş oluşturmuştuk. Bu sırada da yine 5 zincirle oraya bağlayıp devam ettirdik. Aslında bu sıraların tekrarıyla devam ediyor ama yine bir iki sıra daha birlikte örelim. 3 zincirle dönüyorum. Buradaki zincir boşluğunun içine 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. Aynı boşluğun içine yine 3 tane ikili trabzan ördükten sonra ben zincirleri 5'er tane çekiyorum ama çok gelirse 4, fazla az gelirse de 6 tane falan çekebilirsiniz. Yani tamamen örgünüzün duruşuna göre ayarlayabilirsiniz.
3 trabzanımı yaptıktan sonra 5 zincir çektim. Bu kez buradaki zincir boşluklarına batıyorum ve bu işlemle artırmalarımızı yapmış oluyoruz. Yine 5 zincir çektim, diğer boşluğa battım. Tekrar 5 zincir çekiyorum ve 3 tane ikili trabzan örüyorum. 2 zincir, aynı yuvanın içine tekrar 3 tane ikili trabzan. Şöyle göstereyim. İlk sırada bir tane boşluğumuz vardı, zincir boşluğu. İkinci sırada 2 tane oldu ve bu sırada da 3 tane zincir boşluğumuz oldu. Her sırada birer birer artarak devam ediyor. Yine 3 zincirle dönüp trabzanlarımı örüyorum. Arada 2 zincir, aynı boşluğun içine yine trabzanlarımı örüyorum 3 tane. Şimdi 5 zincirle zincir boşluğuna geliyorum tekrar. Tekrar 5 zincir. Bir sonraki boşluğun içine 5 zincir. Bir sonraki boşluğa tekrar 5 zincirle buradaki trabzan grubumun arasındaki zincir boşluğuna geldim. Yine burada da 3 tane ikili trabzan, 2 zincir ve aynı boşluğun içine tekrar 3 tane ikili trabzan örüyorum ve yine 3 zincirle dönüyorum. Bandananın örülüşü işte bu kadar kolay. Şöyle elimle de düzeltiyorum. İsterseniz daha sonra tamamladıktan sonra ütü de yapabilirsiniz tabii ki. Artırmalar aynı bu şekilde. Ne yapacağım? Şimdi 3 zincirle dönüp yine bu boşluğun içine 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan ve yine beşer zincirle her bir zincir boşluğunun içine sık iğne ile batarak bu geçişleri yapacağım ve yine burada 3 trabzan, 2 zincir ve 3 trabzan olarak bunu bandanamızın boyutuna kadar öreceğim. Ben ne kadar örmeyi planlıyorum? 45 santim olana kadar, bu genişliği 45 santim olana kadar öreceğim ama tabii örerken de ölçerek bakarak ilerleyeceğim. Bandananın yeterli uzunluğuna kadar örelim. En son kenar oyasını da birlikte tamamlayalım. Ben bandanamı 45 santim genişliğinde ördüm. Ve şimdi kenar oyasını yapacağız ama öncesinde şu sihirli halka yaparken burada kalan ipi nasıl gizleyeceğimizi göstereceğim. Şöyle göstereyim. Hemen burada trabzanların alt kısımlarından içe doğru ipliğimi çekiyorum. Bu şekilde birkaç tur döndürdükten sonra ipimizi keseceğiz. Ve bu ebata ulaşması için yarım saat bile örmedim. Yani gerçekten çok kolay ve kısa bir süre içinde tamamlayabileceğiniz bir model. Son olarak trabzanlarımı örmüştüm ve şimdi dönüp kenar oyalarını yapacağız. Bunun için 10 tane zincir çekiyorum. Geriye dönüp 1, 2, 3, dördüncünün içine tığımı dolayıp ikili trabzan örüyorum. Tekrar tığıma ipimi doladım. Aynı noktaya bir tane daha ikili trabzan ördüm ve 2 zincir çekip aynı yere kaydırmayla kapatıyorum. Tekrar 2 zincir, aynı noktaya 2 tane ikili trabzan örüyorum ve 2 zincirle aynı noktaya kaydırmayla kapatıyorum. Yine 2 zincir, 2 tane trabzan ve 2 zincir çekip aynı yere kaydırmayla kapattım. Şöyle göstereyim hemen. Şöyle küçük bir çiçek oluşturduk. Ve şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincir çektikten sonra bir sonraki zincir boşluğuna sık iğne ile kapattım. Ve görüntüsü bu şekilde oldu.
Yine 10 tane zincir. 10 zincir çektikten sonra yine geriye dönüp dördüncü zincirin içine ikili trabzan örüyorum. 2 tane. 2 zincirle aynı noktaya kaydırmayla kapatıyorum. 2 zincir, 2 tane ikili trabzan ve 2 zincirle kaydırmayla kilitliyorum. Tekrar 2 zincir, 2 trabzan, tekrar 2 zincir ve kaydırmayla kapattım. Ve 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincir çektikten sonra bir sonraki zincir boşluğunun içine sık iğne ile kapatıp 10 zincirle devam ediyorum. Bu şekilde bandananın etrafını bu oyayla tamamlayacağız. Şöyle göstereyim. Şuraya kadar gelelim. Burada alt kısımda nasıl ilerleyeceğimizi de birlikte devam edelim. Kenar oyasını örerken sihirli halkayla başladığımız noktaya kadar geldim. Burada biraz köşenin daha uzun olmasını istiyorum. O yüzden 10 değil 14 tane zincir çekeceğim. 14 zincir çektikten sonra yine aynı şekilde dördüncü zincirin içine 2 tane trabzan ve 2 zincir çekip kaydırmayla çiçeğimi tamamlıyorum. 2 zincir, 2 trabzan ve kaydırmayla kilitliyorum. Yine 2 zincir, 2 trabzan, 2 tane daha zincir çekip kaydırmayla kilitledim. 10 tane zincir çekerek diğer uca geçiyorum. 10 zincir. Burada sihirli halkanın diğer ucuna trabzanın şöyle tepesine batıp sık iğne ile kapattım. Ve yine aynı şekilde diğer yerlerde yaptığımız zincir sayısıyla döneceğiz. Burada neden fazla zincir çektim? Şöyle göstereyim. Köşedeki çiçeğim biraz daha uzun olsun. Köşesi belli olsun diye bakın. Şöyle baktığımız zaman bu biraz daha aşağıda. Burayı da tamamlayıp daha sonra diğer kısımları yine birlikte devam edelim. Son çiçeğimi de yaptıktan sonra 6 zincir çektim ve son zincir yuvama sık iğne ile kapattım. Burada hemen buradaki zincir boşluğuna gelmek için bütün trabzanlara kaydırma yaparak zincir boşluğuna ilerliyorum. Ve son olarak da zincir boşluğuna bir tane kaydırma yaptıktan sonra burada zincir çekiyorum. Ben zincirleri saymayacağım. Uzunluğuna göre şöyle 20 santim kadar çekmeyi düşünüyorum. 20 santim kadar zincir çektim ve saydığımda 54 zincirim olmuştu ama bu elden ele değişiklik gösterir. Siz de önce zincirlerinizi çekin. Kaç santim geldiğine bakın. Hani 20 santim bir bağcık için iyidir diye düşünüyorum. 54 zincirim vardı dedim. Son 4 zincirine yine aynı uçlarda yaptığım gibi çiçek yapacağım. Aynı noktaya kaydırmayla battım. 2 zincir, 2 trabzan ve 2 zincirle aynı boşluğa tekrar batarak çiçeğimi oluşturuyorum. Çiçeğimi tamamladıktan sonra biraz daha kalın bir bağcık olmasını istediğim için kaydırmayla zincirimi dolduracağım. Şöyle hemen ilk zincirden başlıyorum. Kaydırma tekniğiyle ilerliyorum. Tığımı battım zincire ve ipi bu şekilde geçiriyorum. Böyle yapmaya da bilirsiniz. Hani sadece çiçekle de kalabilir. Hatta ben de birkaç tane yapıp şöyle bakacağım. Eğer hoşuma gitmezse kaydırma yapmaya da bilirim. Evet, kaydırma yaparak
buradaki zincir boşluğuna kadar ilerleyeceğim. Zincirin sonuna kadar kaydırmayla ilerledim ve ilk başladığım noktaya gelip bir kaydırmayla kapatıyorum ve bir zincir çekip artık ipimi kesiyorum. Bu ipi de arkada gizleyeceğim. Şimdi diğer ucuna da aynı işlemi yapacağım. İpimi bağlıyorum. Şöyle kilitledikten sonra yine 54 tane zincir çekip aynı ucuna çiçeğini yaptıktan sonra kaydırmayla başladığım noktaya gelip ipimi koparacağım ve son haline birlikte bakalım. Bandanamı tamamladım, geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok kolay ve çok güzel bir bandana ördük birlikte. Şöyle yakından da göstermek istiyorum. Ben hafif bir buhar ütüsü verdim. İpim akrilik olduğu için pek güvenemedim hani parlama yapar mı diye. Üzerine tülbent sererek de ütülenebilir tabii ki düşük ısıda. Ama pamuklu ipliklerle ördüyseniz gönül rahatlığıyla ütüleyebilirsiniz. Benim bandana hakkında anlatacaklarım bu kadardı. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Hepsini tek tek okuyor olacağım. Şimdilik benden bu kadar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.